Primate, gerçek bir nostalji örneği. Bir zamanlar Deep Blue Sea veya belki de daha uygun bir örnek olarak Cujo'yu ortaya çıkaran aynı absürt türden Johannes Roberts'ın Kanlı Sömürü filmi olabildiğince büyük ve aptalca. Yani tam olarak olması gerektiği gibi. Gerilim dolu, eğlenceli ve tamamen inanılmaz. En övgü dolu şekilde Ocak ayı stüdyo korku filmlerine tekrar hoş geldiniz. Fragmanları izlediyseniz ne bekleyeceğinizi biliyorsunuzdur. Ama bu kötü bir şey değil. Sinemada sürprizlerle karşılaşmak güzeldir. Ancak konu katil, kuduz bir maymun olunca insan sadece beyinsiz zengin çocukların aptalca davranmasını ve kafaları koparıldığında fışkıran kan fışkiyelerinin tadını çıkarmasını ister. Filmi izlediğim sinemada başroldeki maymunun cinayet çılgınlığına coşkuyla onay veren biri defalarca "Yakala onları ben!" diye bağırdı. İşte bu, korkunun sinematik bir arenası. Primate, B filmlerinin özelliklerinden nasıl faydalanacağını çok iyi biliyor. Konusu, eğer önemliyse, uzun bir aradan sonra Hawaii'ye dönen üniversite öğrencisi Lucy etrafında dönüyor. Annesi kanserden ölmüş, küçük kız kardeşi Erin ise işkolik primatolog babaları Adam ile yalnız kalmıştır. Yanlarında Lucy'nin en iyi arkadaşı Katie, Katie'nin kardeşi Nick ve Lucy'nin nedenini tam olarak açıklanmayan sebeplerden dolayı nefret ettiği arkadaşı Hannah da vardır. Buradaki tüm yetenekli oyunculara saygı duymakla birlikte hiçbirinin ayırt edici bir özelliği yok. Daha çok kimin diğerinden daha şehvetli olduğunu anlamaya çalışmaktan ibaret bir oyun. Bir de son derece gelişmiş bir primat olan Ben var. Tiyatro hareket yönetmeni Miguel Hernando Torres Umba tarafından son derece inandırıcı bir kostüm içinde canlandırılan Ben, makyajın altında filmin yıldızı. Açılış jeneriğinde gözünüzü kırparsanız kaçırabilirsiniz. Ancak ima edilen şey, Lucy'nin rahmetli annesinin beni daha önce şempanzeler için bile duyulmamış bir seviyede iletişim kuracak şekilde eğittiğidir. Adam sağır olduğu için aile çoğunlukla işaret diliyle konuşuyor ve Ben bunu gerçekten iyi anlıyor gibi görünüyor. Ayrıca Lucy'ye onu evde görmekten mutlu olduğunu ve onu özlediğini söylemek için kullandığı önceden kaydedilmiş kelime ve ifadelerin bulunduğu bir iPad var. Filmin açılış sahnesi, Roberts ve senarist Ernest Riera'nın 36 saat öncesine geri dönmesinden önce son derece şiddetli bir ölüm sahnesiyle başlıyor. Film daha sonra oldukça normal bir şekilde ilerliyor. Ancak Ben'in neler yapabileceğinin farkındayız ve bu nedenle ilk bölüm 20'li yaşlarındaki gençlerin sarhoş olup uçurumun kenarındaki muhteşem bir havuzda yüzdükleri sahnelerin altında hissedilir bir tedirginlik ve gerilim barındırıyor. Bu köpüklü bir yolu döşeyen basit bir kurgu seçimi. Görece normal olan bu durum, adamın Ben'in kafesinde sakat bir firavun faresi bulması ve hayvanın bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığını belirleyene kadar onu bir kafeste tutmaya karar vermesiyle bozulur. Ancak daha önce beceriksizce anlatılan bir şekilde adamın gitmesi gerekmektedir. Bir film stüdyosu kitabının haklarını satın almakla ilgilenmektedir ve şehirde bir imza günü vardır. Bu yüzden ayrılır. Kızı eve yeni gelmiş olmasına rağmen, maymununun kuduz olma ihtimaline rağmen. Bu, rasyonel düşünceye meydan okuyan birçok anın ilkidir ve Roberts ve Riera'nın şanslarını zorladıkları bir şey varsa, o da karakterlerinin yaptığı absürt seçimlerin sürekli akışıdır. Lafı uzatmadan söyleyelim, Ben kuduz hastası ve hapsedildiği yerden kolayca kaçıp olabildiğince çok kan dökmek için savaşa girişiyor. Önce Erin'in bacağını sertçe ısırıyor ve çocuklar kendilerini havuzun içine kilitliyorlar. Çünkü Ben yüzme bilmiyor. Bundan sonra Primate, her karakterin 911'i aramak için cep telefonuna ulaşmaya çalıştığı, çoğunun da görkemli bir şekilde başarısız olduğu bir cesaret oyununa dönüşüyor. Bunu duymak zorunda değilsiniz. Zaten doğru olduğunu biliyorsunuzdur. Ama film yapımcıları bir primatta bulaşıcı bir hastalığın olasılığını gerçekten zorluyorlar. Ben'in vahşi saldırganlığı yanına bir de Michael Myers gibi bu malikanenin arazisinde dolaşarak giderek daha zeki hale gelmesi biraz tuhaf. Konu açılmışken film en iyi anlarında John Carpenter'ın erken dönem çalışmalarını giderek daha hoş şekillerde hatırlatıyor. Adrian Johnson'ın sentezleyici müziği ustanın müzik çalışmalarını anımsatıyor ve Roberts bize av peşinde koşan maymunun korkutucu bakış açısı çekimlerini sunuyor. Primate işe yaradığı zaman sosyopat bir katil oğlunda bir maymunun yer aldığı bir ev baskını ve katliam filmi gibi ve Roberts'ın hakkını vermek gerekirse ölü sayısı minimumda tutuluyor ancak acımasız bir seviyede. Cesetler düştüğünde ise muhteşem bir şekilde düşüyorlar. Primate'in keyfini çıkarmak ne kadar inanılmaz şeylere inanmaya hazır olduğunuza bağlı. Evet, bu zeki bir şempanze ama nasıl oluyor da sadist işkence veya alay biçimlerinin farkında olabiliyor? Garip bir şekilde film muhtemelen yeterince hayvansı değil. Primate, Ben'in hızla kötüleşen bir cinayet makinesi olduğu zaman en eğlenceli, bu yaratığın intikam alma gibi insani eğilimlere sahip olduğu fikrini satmaya çalıştığında ise daha az eğlenceli. Ama genel olarak ne kadar ucuz ve aptalca olursa olsun, Primate Ocak ayında sinemaya gitmek için oldukça iyi bir neden sunuyor. Ve gerçekten de oldukça ucuz ve aptalca.